İyi günler değerli izleyiciler. Büyük gürültüler koparılan müthiş bir kar geliyor dendi. Evet, İstanbul bu sabah itibariyle o yoğun kar yağışına başladı İstanbul'da. E, Değişik yerlerden haberler geliyor. Yani bazı yerlerde çok daha yoğun kar, bazı yerlerde yeni yeni başladı. Ama sonuçta karlı bir güne uyandı İstanbul ve özellikle batı bölgeleri. Tabii yurdun her tarafında kötü meteorolojik şartlar devam ediyor. Kötü hava koşulları devam ediyor. Şimdi çok merak ediliyor. Ben de merak ediyordum tam. Çünkü tam bilmiyordum. Şimdi işte yok sarı alarm verildi, kırmızı alarm verildi, yok turuncuydu. Onlar nedir diye hemen bir söyleyeyim. Merak edenler olabilir. Efendim, kırmızı alarm çok güçlü bir meteorolojik durum. Ağır hasarlara yol açabilir, can kaybına maruz kalınabilir. Hatırladığım kadarıyla kırmızı alarm Türkiye'de hiç ilan edilmedi şu ana kadar. Hep turuncu ilan edildi. Çünkü kırmızı alarm daha ziyade hani bu okyanuslara açık olan ülkelerdeki o çok şiddetli kasırgalar için kullanılıyor. Çünkü onlar hortumlarla beraber geldikleri için çok ciddi mal ve can kaybına neden oluyorlar. Türkiye'de henüz böyle bir şey olmadı. Bizde olan işte bu İstanbul için şu anda ilan edilen turuncu alarm. Turuncu alarm şu: çok kötü hava koşulları olabilir, çok dikkatli olunması gerekiyor, önlem alınması gerekiyor. Çok ciddi hasar ve kayıplar olabilir ama hani kırmızıdaki kadar değil. Sarı alarm ise potansiyel tehlike. Yine yıkıcı etkileri olabilir. Dikkatli olunması, önlem alınması gerek. Ama potansiyel olmayabilir diye. Yeşilde herhangi bir uyarıya gerek olmayan normal meteorolojik olaylar. İşte yağmur yağacak, fırtına çıkacak, rüzgarlı olacak, güneşli olacak, ne bileyim sis olacak falan gibi. Bunları söyledikten sonra hepinize bu artık son bahar öncesi, herhalde son kış günleri olacak. Daha güzel, daha aydınlık, daha içimizi ısıtan günlerin gelmesi dileğiyle diyorum. Şimdi ısrarla hep anlatmaya çalıştığım bir şey var. Yani Tayyip Erdoğan bu ve bugünkü iktidar yerinde kalabilmek için her türlü tavizi vermeye hazır. Özellikle uluslararası planda ayakta kalabilmek için kendisine ne söyleniyorsa yapıyor ve hatta bu şekilde son olayları da iyi değerlendirerek ömür boyu Türkiye'nin başında seçimsiz, hatta ya da daha sonra yapılacak bir göstermelik seçimle iş başında kalmanın yollarını arıyor. Bunun için de çok çaba arıyorlar. Bugün önemli bir gün. Neden? Çünkü şu anda Antalya'da Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları bir araya geldiler ve görüşüyorlar. Şimdi bunu özellikle saray medyası ve tabii sarayın da talimatlarıyla, yönlendirmeleriyle, ellerine malzeme vermeleriyle muazzam köpürtüyorlar. Dünyanın gözü Türkiye'de, işte Türkiye sağlıyor falan. Bakın ben size söyleyeyim. Bu olayın Türkiye'de olması önemli midir? Önemli. Ama bu iş böyle Tayyip Erdoğan'ın muazzam dış politikası, müthiş denge politikası, bütün herkesi çok hayran bırakan uygulamalarından falan olmuyor. Bu iş tamamen uluslararası bir dizayndır ve Amerika'nın özellikle bastırması sonucu Türkiye'de yapılıyor. Çünkü neden? Böyle bir görüşmede bir NATO ülkesinde olmasını Batı ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri, NATO ülkeleri daha tercih ederler. Burada muazzam bir diplomatik kulis döndü. Yani öyle hani Çavuşoğlu gitti de Lavrov'u kandırdı da ya da işte hani onu ikna etti de falan değil. Şimdi ikinci etapta da eğer olabilirse Zelenski-Putin görüşmesinde işte İstanbul'da olması için falan çaba harcanıyor. Ama yani bunu çok rahatlıkla söylüyorum çünkü aldığım bilgiler de öyle o yönde. Yani çaba harcanmadı demiyorum ama hani büyük başarı, yani çok güvendikleri için falan değil. Türkiye'ye biçilen bir rol var. Bu rol nedir? Rusya krizinde, yani Rusya ile yaşanan bu savaş krizinde bir açık kapı. Bu açık kapının da NATO üzerinden olmasını tabii ki Batı tercih ediyor. Çünkü neden? Daha kontrolünde olacak, daha müdahale edebilecek ya da bilgi alma konusunda daha rahat hareket edecek. Olay tamamen budur. Şimdi aslına bakarsanız başlangıcından bu yana Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde ve bu kadar hep üstte kalmasında şans faktörü inanılmaz etkili olmuştur. Bakın üst üste anlattığımız zaman daha yani olayları üst üste koyduğumuz zaman daha rahat anlaşılıyor. Fakat işte bu şans faktörü hakikaten dünyadaki başka liderlere pek nasip olmayan bir şans faktörü var. Ta ilk günden başlıyor. Bakın, İstanbul'a belediye başkanı olduğundan başlıyor. Bakın, İstanbul'a belediye başkanı olduğunda belediye başkanı seçilmesinin bir numaralı sebebi hem sağda hem solda partilerin bölünüp her birinin ben
kazanacağım diye seçime girmesi ve bu arada da aslında diğerlerine oranla daha küçük olan AKP'nin ve Refah Partisi'nin bir anda öne çıkması oldu. Zaten dünyada Tayyip Erdoğan ya da siyasal İslam'a Türkiye'de de yol verilmesinin fikri zaten buradan çıktı. Çünkü o güne kadar Refah Partisi dünyada da ciddiye alınan bir şey değildi. Yani Erbakan Türkiye'nin şeriatçı siyasetçisi olarak bilinen ama laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye'yi yönetmesi konusunda kimsenin beklentisi olmadığı bir isimdi. 94 seçimleri Ankara'da ve İstanbul'da özellikle bu açıdan müthiş bir fikir verdi. İşte şans faktörünün de başladığı an Tayyip Erdoğan'ın. Bakın İstanbul seçimlerini Tayyip Erdoğan kazanamayabilirdi. Zaten yani sadece CHP, DSP ya daha doğrusu SHP, CHP ya da SHP, DSP ortak iş yapsa ya da ANAP, DYP ortak iş yapsa, ANAP, MHP ortak iş yapsa AKP'yi geçiyorlardı, Refah'ı geçiyorlardı. Bir kere orada müthiş bir aymazlıkla, müthiş bir kibirle girdi partiler seçime ve hepsi birden çöktü. Bakın ama ne oldu? Sözen dönemindeki İstanbul halkını en perişan eden iki faktör vardır. Biri susuzluk, diğeri de doğalgaz, İSKİ boruları ve metro çalışmaları nedeniyle İstanbul'un şantiye alanı haline gelmesi ve her tarafın çamur deryasında olması. Yani çamur, pislik artı susuzluk. Bakın bütün bunları Sözen döneminde başlamıştı. İSKİ'nin kazıları, metro ve en önemlisi doğalgaz. Yani bugün bakın bu soğuk kış günlerinde neredeyse bütün Türkiye'de insanlar ve İstanbul'un tamamında zaten şöyle bir çıt düğmeyi çeviriyoruz, kaloriferimiz yanıyor. Çıt düğmeyi çeviriyoruz, yemeğimizi pişirebiliyoruz doğalgazla. Ama 90'lı yılların başına gittiğimiz zaman İstanbul tam bir eziyet çekiyordu. Ve susuzluk. O Sözen su getirebilmek için neler yapmadı? Tankerler mi tutmadı? Gökyüzüne bombalar atıp da yağmur yağdırmaya mı kalktı? Ama ne oldu? Şans faktörü işte 94 seçimlerinden hemen sonra devreye girdi ve o güne kadar İstanbul'a görülmedik bir yağmur yağdı. Ya 3 ay içinde kupkuru olan barajlar doldu. O gün onu işte görüyorsunuz Allah'ın yardımı falan diye. Peki o gün öyle kabul edelim ama ondan sonra her şey şans faktörü çok güçlü olarak gitti. Tayyip Erdoğan'a aptal bir mahkumiyet yapmaları büyük şanslı biliyor musunuz? Yani şiir okudu bahanesiyle, gerçi orada laik demokratik cumhuriyetin temellerini sarsan bir ifadeydi belki ama niyet okumaydı sonuçta ve öyle bir şekilde haksız hukuksuz şekilde yargıladılar. Ama bu Tayyip Erdoğan'a büyük bir şans faktörü olarak döndü ve hapishanede güçlendi adam. Yani yargıyla güçlendi. Arkasından sağ partilerin, merkez sağ partilerin birbirine düşmesi sonucu ve Türkiye'de o sırada batıdan da destekli olarak yoğunlaşan sermaye akımlarının arsızca paylaşılması telaşı içinde sanki bu işlerle hiç işi olmayacakmış gibi gözüken ve hani bunlar Müslüman, bunlar daha namusludur, ahlaklıdır, dürüsttür zannıyla o günkü Tayyip Erdoğan'ın kurduğu AKP'ye bir yönelme oldu. Neden? Hepsi pisliğe bulaşmış, bankalar batıyor filan, müthiş bir şans. Derken Baykal şansı çıktı arkadan. Baykal seçim kazanmış bir partinin genel başkanı dışarıda olamaz. Kardeşim seçim kazanmış bir parti diyorsun ama 34 ay alıp parlamentoda 65 ile temsil ediyor. Türkiye'nin %50'si neredeyse parlamento dışı kalmış. Yani bir anda Irak'a, Suriye'ye, Mısır'a dönmüşüz. Yani farkında olmadan sistemsel olarak değil, tamamen onun dışında bir şekilde ülkenin yarısı dışarıda kalmış ve Baykal Bey diyor ki seçim zaferi kazanan bir şey. Seçim zaferi kazanılmadı ki. Bir parti geçse ki DYP 60 bin oyla falan kaybetti barajı aşmayı. Geçse bir anda AKP'nin bu saltanatı yıkılıyordu daha ilk günden. Ama olmadı. Baykal Tayyip Erdoğan'ın önünü açtı, referandum yapıldı. Hemen arkasından yine büyük bir şans aslında bulamazlardı. Ama Fadıl Akgündüz gibi bir adam bulundu. Yani adam para verip seçilmiş, üstelik de bir takım kriminal suçlardan hakkında mahkumiyet, bir bastılar mahkumiyeti. Adamın anında düşürüldü ve Tayyip Erdoğan seçildi. Bakın arkasından başka bir şans faktörü, dünyada para bolluğu, AKP iktidarının, daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın iş başına getirdiği ekonomi yönetimi de
de çok teşne olduğu işte bu sıcak para operasyonu, Derviş'ten onlara aktarılan, dünyadaki bu para bolluğuyla beraber o sıcak para uygulandı. Yani çok düşük döviz, çok yüksek faizle Türkiye'ye bir şekilde para çekildi. O sıralar tam altın yıllar diyorlardı, bakın. Neden? Çünkü dış borcunuz falan yok. Bir anda para yağmaya başlıyor. Harcadıkça harcıyorsun. En lüks mallar, işte yollar, binalar, şunlar bunlar filan derken geldik 2007'ye. 2007'de seçim atmosferi, fakat bu arada tabii toplumda huzursuzluklar var. İşte Cumhuriyet mitingleri filan, hiç olmadık bir şekilde Allah'ın lütfu gibi hop dedi, 27 Nisan muhtırası. Bir anda şansa bakar mısınız? Yani adam ulan bittik, yandık, mahvolduk derken birdenbire müthiş bir ivme kazandı. Ardından mecburi giden erken seçimlerde bir anda bir baktık %50'ye yakın oy aldı. Arkasından kapatma davası. Büyük şans. Hiçbir hazırlık yapılmadan gazete küpürleriyle açılan bir dava. Zaten Anayasa Mahkemesi'nde birebir dengede Amerika devreye girdi. Askerler dedi ki arkadaş Tayyip Erdoğan'a dokunursanız yakarım canınızı. Oradan askerlerden gelen Anayasa Mahkemesi üyesi de Tayyip Erdoğan lehine, daha doğrusu AKP lehine oy kullanınca partinin kapatılması da durdu. Arkasından işte yine müthiş bir şans. Amerika, arkadaş ben bu silahlı kuvvetlerle götürmek istemiyorum. Zaten onlar bana 1 Temmuz'da ağır kazık atmışlardı. O halde ben bu askerin içindeki ne kadar Atatürkçü, vatansever, ülkesini seven, Türkiye'nin geleceği için yüreğe atan ne kadar varsa hepsini harcayacağım dedi. Tamam efendim dediler. Ergenekon'du, balyozdu bu. Geldik 2013'e. 2013'e geldiğinde ne oldu? Artık bu işleri biz bitirelim. Çünkü cemaat faktörü var. Cemaat artık alttan alta oymaya başlıyor. Biz bunun önüne geçmeliyiz. Yine büyük bir şey, 17-25 Aralık şansa bak. Tam o sırada bunu patlattılar ve Tayyip Erdoğan oradan sıyrılmayı becerdi. Çünkü gördüğü şuydu. Herkes Tayyip Erdoğan'a müthiş bir şey yüklüyor. Efendim muazzam bir siyaset, çok kurnaz. Değil kardeşim. Bir, en numaralı faktör şanslı. İki, fark ettiği bir şey var. Devleti eline geçirdiğin an seni yıkamazlar. Bakın bütün eski siyasi liderlerin hatası diyeceğim ama aslında hatalarından değil, onların demokrasi ve hukuka bağlılıklarından kaynaklanıyordu. Ne Demirel, ne Ecevit, ne efendim Baykal'ı, ne Mesud'u, ne Çiller'i, hiçbiri, Erbakan da dahil, demokrasi ve hukuka tamamen aykırı bir biçimde, halkın taleplerine aykırı bir biçimde direnmediler. Seçimi kaybetti, gitti. Efendim halkın tepkisini gördüler, geri adım attılar. Bir tek siyasetimizde Tayyip Erdoğan. Bir dakika arkadaş, ben buraya geldiğime göre bana hiçbir şey yapamazlar. Daha önce anlattığım şeyi hemen özetle söyleyeyim. Gezi olayları sırasında Tunus'taydılar. Oradaki danışmanlardan birinin bana aktardığını defalarca anlattım, gene söyleyeyim. Tayyip Erdoğan ekibi topluyor. Herkesin yüzü asık. İstanbul'da Cumhurbaşkanı olan o zaman Abdullah Gül perişan vaziyette, diyor ki halkın bu tepkisine karşı mutlaka bir şey yapılmalı. Reis başkanı olan ya da o sırada pardon başbakan yardımcısı olan Bülent Arınç diyor ki halkın bu demokratik tepkisi karşısında biz duyarsız kalamayız diyor. Tayyip Erdoğan çok öfkeli. Bütün danışmanları, yanındaki bakanlar, yüzlerinden düşen 1000 parça topluyor hepsini Tunus'ta. Diyor ki bir dakika diyor ya, bana ne olacağını söyleyin diyor. Ben buradan diyor, beni görevden alabilirler mi? Hayır efendim diyorlar. Parlamentoda aleyhime oy kullanıp düşürme ihtimali var mı? Hayır efendim diyorlar. Peki darbe ihtimali var mı diyor. Hayır. Ulan o zaman ne korkuyorsunuz diyor. Yürüyün gidin diyor ve işte İstanbul'a 2,5 saatlik gecikmeyle geldiler. Her şeyi organize ettiler. Halkı kendi adamlarını alana toplandılar. Tayyip Erdoğan orada geldi. Dedi ki halkın yarısını zor tutuyorum. Yürüdü. Arkasından 17-25 Aralık dedi geldi bunun üzerine. Müthiş bir şans. Onun üzerine Bahçeli şansı çıktı ortaya. Bahçeli birdenbire ya arkadaş dedi, sen dedi artık dedi çok dedi mühim adam oldun dedi. Ve devletin bekası senden sorulur dedi. Pardon, ondan bir önce 15 Temmuz geldi. O zaten başlı başına bir olay. Yani şans var işin içinde. Efendim bir takım organizasyonlar, her şey var ve o gece hatırlayın Tayyip Erdoğan İstanbul'a indiğinde yanındaki damat ne dedi? Bu bizim için Allah'ın bir lütfu dedi. Çünkü neden? Bütün sorunlarından kurtuluyorlardı. Hemen bir operasyon yaptılar. 150.000 tane cemaatçiyi kapının önüne koyarak o beladan kurtuldular. Arkasından Bahçeli şansı çıktı biliyorsunuz ve dedi ki arkadaş
Bundan sonra dedi ben seninle beraberim. Yürü seni kimse tutar. Referanduma gidildi. Referandumda zaten devletin bütün aygıtlarını çalıştırdılar. Her türlü hile hurda yapıldı. Ona rağmen ama öyle ucuna o da geçti. O geçtikten sonra hadi seçimle beraber işte Tayyip Erdoğan geldi. Şimdi bakın bütün bunlarda şans faktörü çok öndedir. Ve şu anda da tam böyle artık yani milletin öfkesinin doruğa çıkmaya başladığı sırada bu sefer de imdada yetişen faktörüne Ukrayna krizi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması, savaş durumunun çıkması. Fakat size bakın şunu söyleyeceğim. Bu sefer şans faktörü de etkili olmayacak. İnanın olmayacak. Bakın bütün anketler bu hengameye rağmen hiçbir ankette, sarayın kendi yaptırdığı ankette bile artık Tayyip Erdoğan seçimi kazanamıyor. Şimdi bu benim bakış açımla hem çok iyi bir şey hem de aman ha diye üzerinde durmamız gereken bir durum. Çünkü kesinlikle kazanamayacağını gören Tayyip Erdoğan ve ondan daha şahin olmak durumunda kalan etrafı. Çünkü 300-400 kişi var etrafında. Tayyip Erdoğan'ın gitmesi halinde onların durumu korkunç. Yani bütün servetlerini kaybedebilirler. Onunla beraber iş yapan ne kadar o müteahhit varsa, Türkiye'nin dışına para kaçıran varsa hiç kuşkunuz olmasın. Kemal Kılıçdaroğlu burunlarından fitil fitil getireceğim, yalvarsalar yakarsalar da nafile, son kuruşlarına kadar alacağım sözünü bilmeyerek söylemedi, öfkeyle söylemedi. Bu dünyadaki yeni trend de böyle. Bakın bu Rus oligarklara uygulanan yöntem daha sonra diğer ülkelerin de bu tür para kaçıran, halkın parasını çalan, onları gasp edenlere uygulanacak. Türkiye'den de milyarlarca dolar yurt dışına çıktı. İşte daha önce söyledim. Doğu Perinçek'e de çağrı yaptım. Dedim ki bak arkadaş sen saraya çok yakınsın. Tayyip Erdoğan'la artık içli dışlısın. Söyle 300 milyar dolardan bahsediyorsun yurt dışına kaçırılan para. Bu paranın kimin olduğunu tepedekiler biliyorlar. Getirin bunları. Canınızı da kurtarın, kendinizi de kurtarın, ülke de kurtulsun. Ama bu fırsat da kaçıyor. Şimdi Ukrayna kriziyle üste çıkacaklarını zannediyorlar. Evet, önümüzdeki birkaç gün içinde ya da kısa bir sürede Ukrayna krizi bu iktidara çok fayda sağlamış gibi görünebilir. Ama ekonomideki kötülüğü önleyemeyecekler. Artık insanların önüne, üstelik de AKP'nin çok yoğun olduğu Bağcılar gibi yerlerde kasalarla ekmek fırlatıyorlar ve insanlar karınca sürüleri gibi üzerlerine atlatılıyor. Bunu insanlar görüyorlar artık. Her tarafta ucuz ekmek kuyruğu, ucuz yağ kuyruğu, ucuz bilmem ne kuyruğu, yok pirinç alacağım, şunu alacağım. Bunun önüne geçemezler. Oradaki öfkenin önüne geçemezler. Artık tamam şunu azalacak göreceksiniz. Yani şu anda troller uğraşıyorlar. Tamam da bunlar dış güçler yapıyor. Dünya bu kadar krizdeyken adam ne yapsın falan. Artık bunu normal vatandaş da yemiyor. Durum Tayyip Erdoğan iktidarı için çok kritik. Ama aynı kritik geri kalan hepimiz için de var. Çünkü neden? Bu kadar zora düşmüş bir iktidar, dün de size söylediğim gibi aklımıza gelecek gelmeyecek her türlü baskı yöntemini uygulamak üzere harekete geçebilir ve bu konuda da hani kılları bile kıpırdamaz. En ufak bir vicdani şey de çekmezler çünkü yok olacaklarını biliyorlar. Böyle bir ortama Türkiye giriyor. Herkesin çok dikkatli olması gerektiğini tekrar söylemek istiyorum. Lütfen bunları kötü senaryo gibi söylemeyin, düşünmeyin. Bunu ben manzarayı göstermek için bu kadar belki de daha keskin anlatıyorum. Ama bilin şans faktörü dahil artık işlemeyecek. Geçici bir süre bu dünyada ben çok işte itibarlıyım, şuyum buyum. Kimsenin itibarda falan bir şeyi yok. Türkiye'ye ne söyleniyorsa onu yapıyorlar. Bak İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'de. Ne oldu One Minute? Ne oldu siz insan öldürmeyebilirsiniz? Ne oldu Kudüs'ün Cumhurbaşkent olamaması? Bak hepsi bitti. Çünkü neden? Oradan da medet umuyorlar. Beni uluslararası desteklesinler. Yetmeyecek arkadaş, göreceksiniz. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.